Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Benden en çok istenen videolardan biriyle beraberiz. Fiyat performans olarak en iyi laptopları kısa kısa inceleyeceğiz ve bence de çoğumuz için şu anda alınabilecek en mantıklı aralık 20.000 ile 35.000 bandı diyebilirim. Bu aralıkta gerçekten her anlamda uzun ömürlü kullanabileceğimiz hem oyunlarda hem de mühendislik, mimarlık uygulamalarında, grafik tasarımda da rahatlıkla kullanabileceğiniz her yönüyle herkese hitap eden laptoplar olacak ve listedeki tüm laptopların en ucuz güvenilir satın alma linklerini açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Ve bu serinin devamı gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdi ilk olarak listemizin en uygun fiyatlı fiyat performans olarak en ucuz laptopuyla başlayalım. Listenin ilk sırasında oyun performansı olarak da alabileceğim en iyi cihazı en uygun fiyata almak istiyorum derseniz de Acer Aspire 5'in MX450'li güncel versiyonu önümüze çıkıyor. Burada oyuncu laptoplarına göre avantaj olarak da ince ve hafif bir laptop olması bu cihazı öne çıkaran detaylardan biri. MX450 piyasadaki neredeyse her oyunu oynatabilecek seviyede. Kasası ve soğutma açısından da gerçekten başarılı. Artık GTX 1650'li laptopları kesinlikle önermiyorum. Özellikle son 2 hafta içerisinde fiyatları baya yukarılara çıktı ve yeni nesil bir ekran kartı olan RTX 2050 ile beraber Asus TUF F15 şu anda piyasada alınabilecek en ucuza en mantıklı oyuncu laptopu diyebilirim. Burada 1650'den öne geçiren en önemli avantajı DLSS desteği diyebilirim. DLSS teknolojisi sayesinde RTX 2050 %30 civarı daha yüksek bir performansa sahip. Listenin ikinci sırasında da Acer Nitro'nun daha geliştirilmiş kasayla gelen ve performans olarak da RTX 3050 ekran kartı ve 16 GB RAM ile Acer Nitro 5 bu noktada alınabilecek en mantıklı laptop diyebilirim. Özellikle de bütçeniz 20.000 sınırındaysa bu fiyat bandının net şekilde zirvesinde. Listenin 4. sırasında eğer bütçeniz 20.000 ile 25.000 aralığındaysa açıkçası şu anda en iyi laptop kesinlikle HP Victus'un 16 modeli. Ryzen 5 7. nesil bir işlemciyi görürken 16 GB 8x2 RAM'lerle gelirken bu cihazın en önemli artısı RTX 3050'nin 6 GB VRAM'e sahip olan güncel versiyonuyla gelmesi ve bu normal bir 3050 değil. Burada 4 GB'lık 3050 ile karıştırmayın. Çünkü 3050'nin 6 GB'lık versiyonu 3050 Ti ile aynı performansı veriyor ve burada VRAM darboğazına uğramadığı için de özellikle oyun performansı anlamında 3050 Ti'nin de bazı noktalarda önüne geçmeyi başarıyor. Baktığımda gerçekten fiyat performans olarak en mantıklı laptopların başında geliyor. Bunun haricinde eğer bu fiyat bandında bataryası uzun giden, yazılım için, üniversite için bir laptop arıyorsanız Huawei MateBook 16'da i7 12. nesil performans serisi bir işlemciyi görürken 16 GB RAM, 512 SSD ve bunun haricinde Windows 11 Home lisanslı olarak önümüze çıkıyor. 16 inç IPS 2K ekranıyla da gerçekten iyi bir deneyime sahip olduğunu söyleyebilirim. Kasa kalitesi, malzeme kalitesi, hissiyat ve bunun yanında hoparlör ses deneyimi açısından da gerçekten iyi bir cihazla beraberiz. Ama bana sorarsanız bu laptopun en önemli avantajı kesinlikle bataryası. Burada 9-10 saat gibi çok iyi süreleri tek şarjda alabilmemiz mümkün. Yani bu laptopu istediğiniz yere götürüp rahatlıkla çalışabilirsiniz. Tabii ki burada oyun olarak grafik tarafında bir performans beklemeyin. Ancak işlemci performansıyla üzecek bir laptop değil. Burada hem ekran kalitesi hem batarya hem de malzeme yapısıyla gerçekten fiyatını hak ediyor. Benim premium üst segment bir laptop beklentim yok. Ancak fiyat performans olarak da beni üzmesin dediğinizde HP Victus'un 15 modelinin yeni versiyonu önümüze çıkıyor. i5 13. nesil güncel bir işlemciyi burada görebilmek çok önemli bir artı. Burada çünkü bu işlemciden bahsettiğimizde i5 13. nesil işlemci i7 12. nesile de neredeyse denk diyebilirim. Yani performans olarak oldukça güçlü. 16 GB 8x2 RAM'leriyle de yükseltmeye ihtiyaç duymayacağımız bir laptop ve RTX 4050
modelinin de 120 wattlık en güçlü versiyonunun olduğunu söyleyeyim. Şu anki fiyatına oranla da gerçekten kaçırılmayacak bir cihaz. Eğer bütçeniz 30.000-35.000 bandındaysa kasa kalitesi, tasarımsal açıdan ve soğutma sistemi yönünde MSI'ın Cyborg 15 modeli en mantıklı seçenek. i5 12. nesil işlemciyi burada görürken RTX 4060 bu laptopun en önemli artısı. Fakat burada 45 wattlık bir 4060 kullanılmış. Yine de buna rağmen hem oyunlarda hem de genel performans anlamında 4060'ın gücünü bize rahatlıkla hissettiriyor. Metal bir kasaya sahip olmasıyla da premium segmente yaklaşan bir laptop diyebilirim. Tasarımsal açıdan da gerçekten oldukça şık ve sade bir laptopla beraberiz. Listenin bir sonraki sırasında da benim en çok önerdiğim ve fiyat performans olarak bu fiyat bandının zirvesinde olan Asus TUF A15'i görüyoruz. Halen fiyatının artmamış olması en önemli artılarından. Yani Asus TUF A15'in RTX 4060 ancak 140 wattlık, yani piyasada alabileceğiniz en güçlü 4060 ekran kartıyla birlikte geliyor. AMD Ryzen 7 7. nesil işlemcide i7 13. nesile çok yakın diyebilirim. 16 GB RAM 8x2 formatında ve 5400 MHz olarak en üst seviye RAM'lerle burada karşılaşıyoruz. Ve şu anki piyasa şartlarında fiyatının çok üstünde kalan bir laptop diyebilirim. Soğutma sistemi yönünden de bir oyuncu laptopuna göre soğutma sistemi en başarılı laptoplardan biri. Kasa kalitesi, klavye hissiyatı da oldukça iyi seviyede. Bu fiyat bandında her yönüyle dolu bir laptoptan bahsediyorum. Eğer bu aralarda bir laptop alacaksanız Asus TUF A15 kaçırılmayacak bir cihaz. Ama ben biraz daha büyük ekran ve Intel işlemci istiyorum derseniz de fiyat performans olarak yine çok fazla önerdiğim HP Victus'un 16 modelini görüyoruz. i7 13. nesil işlemcisiyle Asus TUF A15'ten işlemci performansı olarak geri kalır bir yanı yok ve RTX 4060'ı da burada görebiliyoruz. 16.1 inçlik 144 Hz ekran bu laptoptaki en önemli artılardan biri. Kasa kalitesi olarak da hiç fena olmadığını söylemem gerekiyor ve bu fiyat bandında soğutma sistemi en iyi olan laptop diyebilirim. 40.000 bandında bir bütçem var ve gerçekten performans olarak alabileceğim en iyi cihazı istiyorum dediğinizde de Asus TUF A15 önümüze çıkıyor. Bu cihazın en önemli artısı RTX 4070 ve 140 wattlık TDP değeriyle beraber gelmesi. Yani burada 4070'in oldukça performanslı olduğunu söyleyebilirim. Burada oyun için 4K video render, AutoCAD, 3D modelleme gibi yüksek performans isteyen işlerde hiçbir problem yaşamayacağız ve en üst grafiklerde çok akıcı bir şekilde tüm oyunları oynayabileceğimizi söyleyeyim. Burada baktığımız zaman kullanılan işlemci de bir o kadar başarılı. Ryzen 9 7. nesil i7 13. nesilden daha yüksek bir performansa sahip. Buradaki tek dezavantaj 16 GB RAM ile gelmesi. Böyle bir donanıma 16 GB RAM çok yeterli olmayacaktır. Burada bir 16 GB daha taktığımız zaman 32 GB RAM'lerle 4070'in gücünden tam olarak yararlanabileceğiz. Dostlar, şimdi son olarak bir toparlayıp fiyat performansı en yüksek favori laptoplarımdan bahsedeyim. Bana sorarsanız eğer bütçeniz 20.000 bandındaysa bu fiyat bandının kralı kesinlikle HP Victus'un 3050 6 GB'lık modeli. Hem soğutma hem kasa kalitesi hem de ekran yönünde bu fiyat bandındaki en iyi laptop diyebilirim. Şu an için bile pek çok oyunda yüksek grafiklerde 60 FPS üstünü rahatlıkla verebiliyor. Bütçeniz 20.000'in altındaysa da Asus TUF F15 alabileceğiniz tek mantıklı seçenek. RTX 2050 güncellenmiş bir ekran kartı. Yani burada 1650'den de daha iyi bir performans alıyoruz. Isınma yönünde de sistemimiz çok yüksek bir performansa sahip olmadığından herhangi bir problem yaşamıyoruz. Bu donanıma bu soğutma sistemi gayet yeterli geliyor. Ama bütçeniz 25-30 bin bandındaysa da HP Victus'un 4050'li modeli kesinlikle favorim diyebilirim ve 35 bine kadar da tartışmasız alabileceğimiz en iyi cihaz Asus TUF A15 modeli. Her yönden sizi oldukça memnun edecek ve uzun yıllar kafanız rahat bir şekilde kullanabileceğiniz bir laptop diyebilirim. Hem oyun için hem üniversite, mühendislik, mimarlık, grafik tasarım anlamında da ekran kalitesiyle de sizi fazlasıyla memnun edecektir. Ve 40.000 bandına geldiğimizde de fiyat performans olarak yine en iyi cihaz Asus TUF A15'in RTX 4070 modeli. Özellikle ağır işlerde ve oyun tarafında da hiçbir kayıp olmadan en üst grafiklerde
ülkelerde 4-5 yıl boyunca rahatlıkla oynayabilirsiniz. Her açıdan düşündüğümde açıkçası şu piyasa şartlarında gerçekten alabileceğimiz en iyi fiyat performans laptopları beraber kısa kısa inceledik. Şu anda da bir laptop almayı düşünüyorsanız bu liste haricinde çok da bir laptopa bakmanıza gerek yok. Her anlamda fiyatını tam olarak hak eden en iyi laptoplardan bahsettim ve listedeki tüm laptopların en ucuz satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Sizce bu serinin devamı gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Destekleriniz gerçekten çok önemli ve bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.